Herkese merhaba, ben Adem Şimşek. Pekala, hadi hemen başlayalım. Bugün modern sinemayı adeta tekelleştiren o devasa gücün dramatik yükselişini, inanılmaz çöküşünü ve akıllara durgunluk veren yeniden dirilişini adım adım keşfedeceğiz. Karşımızda gerçekten eşine az rastlanır, büyüleyici bir hikaye var. Biliyorsunuz bu tam anlamıyla bir dipten zirveye çıkış hikayesi. Düşünsenize, 1996 yılında iflasın eşiğindeyken sadece 10 yıl sonra Hollywood'un kurallarını baştan yazacak güce ulaşmak. Peki ama bu devasa sinematik mucizeyi tam olarak nasıl başardılar? Bunu anlamak için her şeyin başladığı o mütevazı günlere dönmemiz şart. Takvimlerimizi 1961'e saralım. Stan Lee, Jack Kirby ve Steve Ditko'nun geleneksel çizgi roman kalıplarını tamamen yıkmaya karar verdiği o döneme. O yıllardaki rakipleri bir düşünün. Superman gibi yenilmez, kusursuz ve neredeyse tanrısal figürler ortalığı kasıp kavuruyordu. Marvel ise endüstriyi tamamen sarsacak bir şey yaptı ve tamamen bizim gibi olan, kusurlu, gündelik dertlerle boğuşan insanları merkeze aldı. Yani aslında stratejinin özü şuydu, mitolojiyi insanileştirmek. Süper güçleri olan bireyleri değil, süper güçlere sahip olan sıradan insanları yazmak. Bu gerçekten inanılmaz zekice bir yaklaşım. İşte bu insanileştirme fikri o koca Marvel İmparatorluğu'nun üzerine inşa edileceği en sağlam temel oldu. Bu formülün kitlelerin neden bu kadar büyülediğini anlamak için Peter Parker'a yani Örümcek Adam'a bir bakalım. İzleyici için mesele hiçbir zaman o gösterişli maske olmadı, değil mi? Bizler o maskenin altındaki liseyi zor zor okuyan, kirasını denkleştiremeyen ve amcasının ölümünün o ağır vicdan azabıyla boğuşan çocukla bağ kurduk. Çünkü o kelimenin tam anlamıyla bizden biriydi. Sonra Tony Stark var. Gökyüzünden inen erdemli bir kurtarıcı falan değildi. Kendi yarattığı yıkımla yüzleşmek zorunda kalan bencil bir silah üreticisiydi. Kalbindeki o şarapnel parçasıyla ve kendi karanlık bağımlılıklarıyla savaşan, derinden kusurlu, karmaşık bir adam. Ve tabii ki Bruce Banner. Sahip olunan bir süper gücün her zaman harika bir hediye olmadığını, aksine insanı toplumdan soyutlayan korkunç bir lanet olabileceğini anlatan o trajik figür. Öfke kontrolü sorunları yaşayan, içindeki canavarla amansız bir savaş veren bir adamın hikayesi. Ne kadar insanca, değil mi? Üstelik şunu da unutmamak lazım. Bu hikayeler sadece eğlencelik birer kaçış edebiyatı değildi. 1960'ların o yoğun sosyopolitik endişelerine zekice ayna tuttular. Soğuk Savaş'ın nükleer korkuları halkı doğurdu. Daha da önemlisi, sivil haklar mücadelesi ve ötekileştirilme acısı, azınlık haklarının kusursuz bir sembolü haline gelen X-Men'de doğrudan yankı buldu. Fakat işler maalesef her zaman iyi gitmedi. Böylesine sağlam temellere rağmen 90'lı yıllarda çizgi roman pazarındaki o devasa spekülatif balon feci şekilde patladı. 1996'daki durum gerçekten o kadar vahşiydi ki şirket iflas bayrağını çekmek zorunda kaldı. Sadece hayatta kalabilmek, tabiri caizse kepenkleri tamamen indirmemek için o güne kadar görülmemiş radikal ve çaresiz bir hamle yapmaları gerekiyordu. Bu çaresizliğin boyutunu şöyle düşünün, Marvel, hayatta kalabilmek için kendi elleriyle yarattığı o ikonik karakterleri, yani öz çocuklarını, rakip Hollywood stüdyolarına satmak zorunda kaldı. Örümcek Adam Sony'ye, X-Men Fox'a gitti. Kendi yarattıkları karakterlerin milyar dolarlık sinema başarılarını sadece kenardan izleyen aciz bir seyirci konumuna düşmüşlerdi. Gerçekten kahredici bir durum. İşte tam burada hikaye inanılmaz bir hal alıyor. Elinizde A kalite kahraman kalmayınca ne yaparsınız? Marvel stüdyolarının başındaki Kevin Feige o dönem akıl almaz bir risk aldı. Asıl ustalık eseri çizgi romanlardaki o bağlantılı evren konseptini ilk kez beyaz perdeye taşımaktı. Yani büyük stüdyoların dönüp bakmadığı, elde kalan o ikincil karakterlere güvenerek tamamen birbirine bağlı yeni bir film serisi yaratmak. Ve bu kelimenin tam anlamıyla bir ya tamam ya devam kumarıydı. 2008'de ellerinde kalan son karakterlerin haklarını bankalara ipotek ettirerek Iron Man için her şeylerini riske attılar. Robert Downey Jr.'ın o ikonik performansı ve tabii ki jenerik sonrasında fısıldanan Avengers girişimi, işte o an sinema tarihinin gidişatı tamamen değişti. Iron Man'in gişedeki o şok edici başarısı bir eğlence devinin hemen dikkatini çekti. 2009 yılında Disney bu bağlantılı vizyonun devasa potansiyelini gördü ve Marvel'ı tam 4 milyar dolara satın aldı. İnanılmaz bir rakam. Bu tarihi hamle Marvel makinesine adeta roket yakıtı koymak gibiydi. Olayların akışına şöyle bir uzaktan bakarsak, 1996'daki o mutlak finansal çöküş ve çaresizlikten 2019'da popüler kültürün tartışmasız zirvesine uzanan bu akıl almaz yolculuk gerçekten film gibi ilham verici bir hikaye. 10 yıllık ilmek ilmek
Titizlikle işlenmiş bu stratejinin taç giyme töreni elbette Avengers Endgame oldu. Sadece bu film gişede dünyayı sarsan 2,79 milyar dolarlık bir hasılat elde etti. O iflas eden şirket gitmiş, yerine Hollywood'un tartışmasız kralı gelmişti. Nihai zafere ulaşmak kendi ağır bedellerini de beraberinde getiriyor. Marvel şu anda yarattığı o devasa başarının yüküyle yüzleşiyor. Özellikle Disney Plus üzerinden gelen agresif içerik akışı nicelikle nitelik arasındaki o hassas dengeyi feci şekilde bozdu. Her diziyi, her filmi takip etmek izleyiciler için zevkten çok zorunlu bir ev ödevi gibi hissettirmeye başladı. Buna aceleye getirilmiş görsel efektler ve zayıflayan senaryolar da eklenince süper kahraman yorgunluğu dediğimiz o his çok gerçek ve tehlikeli bir soruna dönüştü. Yine de şu an yaşadıkları pürüzler ne olursa olsun Marvel'ın Hollywood'un iş modelini baştan aşağı yeniden yazdığını kabul etmemiz gerekiyor. Endüstrinin yeni kuralı artık bu. Geleneksel, bağımsız tekil filmlerin devri kapandı. Yerini her stüdyonun umutsuzca kendi sinematik evrenini kurmaya çalıştığı yıllara yayılan devasa seriler aldı.